Herkese yeniden merhabalar. Bugün bahsetmek istediğim konu mükemmeliyetçilik. Size de topluluk kısmından soru sormuştum. Mükemmeliyetçilik verilen cevaplar arasındaydı. Bu konuyu güzelce bir sorgulayalım istiyorum. Kısa bir yayın olmasını umuyorum. Çünkü video uzadıkça sizinle paylaşma sürem de uzuyor. İnsanın hakkındaki şeyleri aktarması aslında zor bir şey arkadaşlar. Bunu da fark etmiş oldum. Düşününce aslında çok güzel şeyler aklınıza geliyor. Fakat dile dökerken o kadarını dile dökemiyorsunuz. Elimden geldiğince dile dökmeye çalışacağım. Mükemmeliyetçilik aslında birçoğumuzun rahatsız olduğu bir konu. Bu rahatsızlık da tabii ki yine algılama biçimimizle alakalı. Yani mükemmeliyetçiliğin bizi yorduğunu düşünüyoruz. Fazlasının bizi yıprattığını düşünüyoruz. Mükemmeliyetçiliğin aslında birkaç yüzü var arkadaşlar ama temelde dayandığını fark ettiğim bir nokta var. Bu noktadan da bahsedeceğim. Mükemmeliyetçilikten rahatsız oluyoruz genel olarak dedik ama iş görüşmelerinde ne yaparız mesela? Sevmediğiniz birkaç özelliğinizi söyleyin deyince mutlaka böyle araya mükemmeliyetçiliği sıkıştırmaya çalışırız. Ya da bu yönde taktikler muhakkak alanlarınız olmuştur. Oraya gelince mükemmeliyetçilik iyi, iş hayatında iyi ama normalde kötü bir şey olarak algılıyoruz. İş hayatında mükemmeliyetçiliği öne sürmek de hani sanki mükemmeliyetçilik olmadan o işi o kişi düzgün yapamayacakmış gibi bir algı var. Yani ben mükemmeliyetçiyim demeden sanki sorumluluk sahibi olarak algılanmıyoruz, işimizi düzgün yapacak olarak algılanmıyoruz. Bunlar da yine bence hatalı algılama biçimimizden kaynaklanıyor. Zaten birçok şey algıdan kaynaklanıyor. Artık bunu kavramış durumdayız bence birçoğumuz. Mükemmeliyetçilik sizin hayatınızda bütün alanlara sirayet etmiş olabilir veya sadece belirli konularda mükemmeliyetçi olabilirsiniz. Örneğin eş seçimi, iş seçimi ya da iş yapış şekli. Ders çalışıyorsanız eğer ders çalışma şekli ya da bir düzeniniz varsa evin içinde o düzeninin bozulmaması gibi. Yani lokal konularda olabilir veya hayatınızın her yerine sirayet etmiş durumda olabilir. Mükemmeliyetçilik de aslında gereksiz yere gözümüzde büyüttüğümüz, zararlı zannettiğimiz bir şey. Neden mükemmeliyetçi olur insan biliyor musunuz? Tespit ettiğim en önemli nedenini söyleyeyim ben size. İnsan başkalarının düşüncelerini çok fazla önemsediğinde, kendi değerini başkalarına kanıtlamaya çalıştığında, onlardan bir onay ihtiyacı duyduğunda, başkalarının onun hakkında ne düşündüğünü çok fazla önemsediğinde mükemmeliyetçilik devreye girebiliyor. Yani mükemmeliyetçiliğin kök nedenlerinden birisi bence insanların söylediklerini çok fazla önemsemek ve kendi değerimizi onlara bu şekilde kanıtlamak. Nereden biliyorsun Ezgi diyeceksiniz? Şöyle açıklayayım. Dünyada kimse olmasa ya da dağ başında yaşıyor olsanız o dağ başında bir tane ev inşa edeceksiniz ama bu evi kimse görmeyecek. Evi yapmaya başladınız. Normalde başkaları olsa yani o evde ağırlayacağınız insanlar olsa mükemmeliyetçi davranacaksınız diyelim. Ama kimsenin görmeyeceğini bilseniz, kimseyi o evde ağırlamayacağınızı bilseniz, kimsenin o evin yakınından kıyısından geçmeyeceğini bilseniz bu kadar mükemmeliyetçi olur musunuz? Ben bunu sormak istiyorum. Buna bence birçoğunuz hayır diyecektir. Hatta %100'ünüzün dahi buna hayır diyeceğini ben düşünüyorum. Bizler mükemmel olmayı eğer çok önemsiyorsak başkalarını da aslında bir o kadar önemsiyoruz demektir. Yaptığım iş güzel görünsün, iyi yapayım, takdir alayım, onay alayım ihtiyacı çok fazla var arkadaşlar. Bu maalesef bizim toplumumuzda çok fazla var. Bu düşünceyi de anlıyorum. Çünkü böyle kodlandık, aslında böyle büyüdük. Bir iş yapıyorsak, eğer bunu düzgün bir şekilde yapıyorsak insanlar o zaman bizi takdir etti belki de. Yani biz bu şekilde kodlandık. Mükemmel olayım, başkaları da beğensin, takdir alayım. Yani aslında başkalarından duyma ihtiyacımız olabiliyor. Bu tabii ki en genel neden. Başka nedenler de vardır muhakkak. Çok görünmeyen, belki kuytu köşede kalmış, sizin fark edemeyeceğiniz bir nedeni hatırlatmak istedim. Peki mükemmeliyetçilik kötü mü? Kesinlikle kötü bir şey değil arkadaşlar. Mükemmeliyetçilik yer yer olması gereken bir şey. Gerçekçi olduktan sonra size çok büyük fayda sağlar arkadaşlar. Yani mükemmeliyetçilik bazen böyle her şeyi çok kusursuz isteyip de hiçbir şey yapamamak da olabiliyor ya. Yani kişiyi tembelliğe de sevk edebiliyor ya. Harekete geçmesini engelleyebiliyor kişinin. Bu kısımları törpülediğinizde, biraz daha olaya gerçekçi bakmaya başladığınızda yine mükemmeliyetçi olursunuz. Bundan rahatsızlık duymazsınız. Hata toleransı da sağlarsınız kendinize. Aslında mükemmeliyetçisinizdir ama hiçbir şeyin de %100 mükemmel olmayacağını bilirsiniz. Bir iş yapıyorsunuzdur. Siz her şeyi mükemmel yaparsınız. Bir afet çıkar, iş yerle bir olur örneğin. Bu ihtimali göze almak gibi. Eş seçimi yaparsınız.
Mükemmel diye bir şey yoktur. İnsan faktörü var sonuçta. Eş seçiminde mükemmeliyetçilik sizi oldukça hayatta zorlayacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Ama diyelim ki en mükemmel partneri buldunuz. O kişiyle evlendiniz. Yarın öbür gün bir hata yaptığında yıkılmış olursunuz. Sizin hataya toleransınız olmadığı zaman, gerçekçi bir şekilde mükemmeliyetçi düşünmediğiniz zaman, o da insandır diyemediğiniz zaman en ufak bir şeyden yıkılmış olursunuz. Çünkü aslında size bağlı bir şey değil. Yani sizinle ilgili bir şey değil bu. Karşı tarafla ilgili bir şey. Karşı tarafta kontrol edemeyeceğinize göre, mükemmel bir insan olmadığına göre, siz de mükemmel bir insan olmadığınıza göre ne olacak? Yıkılacaksınız. Öyleyse demek ki biz burada elimizden geldiğince gayret göstereceğiz. Mükemmeliyetçilik sizin gayret göstermenizi sağlar. Her ihtimal düşünmenizi sağlar. Belki de her şeye hazırlıklı olmanızı sağlar. Mükemmeliyetçilik illa her şeyi mükemmel yapmak demek değil. Hazırlıklı olmayı da bence içinde barındırıyor. Yani her ihtimali düşünmektir aslında mükemmeliyetçilik, öyle değil mi? Siz olumsuz yanları da göz önünde bulundurursanız, olumluları da ölçer tartarsanız, ona göre bir karar verirseniz, ona göre bir iş yaparsanız elinizden geleni yapmış olursunuz arkadaşlar. Zaten burada önemli olan şey sizin elinizden geleni yapmış olmanız, yani emek sarf etmeniz. Hataya karşı duyarlı olmanız da, hatayı kabul edememeniz de aslında kötü bir şey değil. Size o kadar mükemmel olduğunuz her şeyi ölçüp biçtiniz, bir hata yaptınız diyelim. Bunu hata olarak görmeniz bile sizin insani yanınızı gösterir. Yani sizin bir sonrakine daha temkinli olmanızı sağlar, önlem almanızı sağlar, öyle değil mi? Hatanızdan ders çıkarmanızı sağlar. Pişmanlığınız varsa pişmanlık sizi olgunlaştırır. Bakın bunlar sizi hep olgunlaştırır. Hatalardan ders almak yoksa, zaten pişmanlık duymak yoksa bu sizin için normalleşir. Hata olarak bile görmezsiniz hiçbir şeyi. Bu da sıkıntılıdır. Yani bir kişi aslında hata yapıyorsa, bu bariz bir hataysa, bundan pişmanlık duymuyorsa, bunu hata olarak görmüyorsa, zamanla bunu normalleştiriyorsa bu ileride suça doğru da gidecektir. Sizin bunlardan rahatsız olmanız, sizin hatalardan rahatsız olmanız, pişmanlıktan rahatsız olmanız sizin insani yanınızı gösterir. Duyarlı yanınızı gösterir. Hala o saflığı koruyabildiğinizi gösterir. Bunlar kesinlikle kötü şeyler değil. Peki mükemmeliyetçilik eğer sizi çok yoruyorsa, hayatınızı böyle çok işgal etmiş bir şeyse ne yapılabilir? Kesinlikle burada telkin devreye giriyor arkadaşlar. Önce mükemmeliyetçiliğe bakış açınızı değiştirmek lazım. Sonra gerçekçi bakabilmek lazım. Sonra zaten telkin devreye girer. Yani sizin mümkün olduğunca olmadık yerden, olmadık bir şey beklemek yerine gerçekçi bakmaya ihtiyacınız var öncelikle. Evet, ben elimden geleni yapıyorum ama sonucunda başka bir şey de görebilirim. Evet, ben bu derse çalışıyorum. Sistemli bir şekilde, planlı bir şekilde emeğimi veriyorum. Tabiri caizse ben elimden geldiğince mükemmel oluyorum. Ama sonucunda ben bunun karşılığını alabilirim veya daha az alabilirim veya alamayabilirim. Bu şekilde baktığınızda mükemmeliyetçilik sizi rahatsız etmemeye başlar. Siz yine elinizden geleni yaparsınız ama bundan gocunmamış olursunuz. Şimdi sizi mükemmeliyetçilik rahatsız ettiği zaman ne oluyor? Ay, ben şimdi bunu nasıl yapacağım oluyor. Bir şeyi çok fazla mükemmel istediğinizde onu yapmak için harekete de geçmeye çalışmıyorsunuz bu sefer. Ya da gözünüzde büyüyor. Örneğin ben size şimdi video çekiyorum ya. Ne oluyor? Ben bunun tabii ki mükemmel olmasını istiyorum. Notlar alıyorum, söylediklerime çok dikkat ediyorum. Anlaşılır olmaya çalışıyorum. Atladığım bir nokta olmasın diye çaba gösteriyorum. Bu yönde gayret sarf ediyorum. Yaptığım yorumlar, verdiğim cevaplar. Burada hep aslında bir mükemmeliyetçilik, yani iyi yapayım, özenli yapayım, özenli davranayım, bir özen devreye giriyor, öyle değil mi? Ama ben bundan rahatsız olmuyorum mesela. Neden? Çünkü ben diğer ihtimalleri de göze aldım. Evet, ben elimden geleni yapıyorum ama sonucu farklı da olabilir. Yapamayabilirim. Olabilir. Yani her anım her anıma uymayabilir. Her an kendimi güzel ifade edemeyebilirim. Bu da insani. Burada ne yapıyorum? Ben kendime tolerans tanıyorum. Kendinize tolerans tanıyacaksınız arkadaşlar. Mükemmeliyetçi bir insansanız veya lokal mükemmeliyetçiliğiniz varsa gerçekçi olacaksınız ve kendinize tolerans tanıyacaksınız. İşte o zaman mükemmeliyetçilik gözünüzde büyümemiş olur. Sizi rahatsız etmemiş olur. Elbette ki mükemmeliyetçi olacağım. Zaten mükemmeliyetçi olmasam hiçbir şeye dikkat etmem ki. Araba kullanıyorum. Bu da bir mükemmeliyetçilik. Kaza yaparım, öyle değil mi? Aslında rahatsız olduğumuz birçok şey bizi koruyor. Fakat bize bunlar sorunlu olarak gösterildiği için bizler bundan rahatsız olmaya başlıyoruz. Belki de 10 yıl, 20 yıl önce böyle dertleriniz yoktu. Mükemmeliyetçilik arkadaşlar, bakış açınıza göre sizi ya kapatır bir yere, yani bir fanusa kapatır, hiçbir şey yapamazsınız, harekete geçemezsiniz. Ya da harekete geçmişsinizdir ama kendinizi bunaltırsınız veya yanınızdaki kişileri bunaltırsınız. Çalışıyorsunuz diyelim, iş hayatındasınız. Çok mükemmeliyetçisiniz. Tamam, siz her şeyi gerçekten güzel yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz. Her ihtimali düşünüyorsunuz, her şeyi test ediyorsunuz.
ediyorsunuz diyelim. Bu sefer ne oluyor? Çevrenin de işte mükemmel düşünmesini bekliyorsunuz. Onların hatalarına tolerans geliştiremiyorsunuz. Onların yaptığı işi beğenmiyorsunuz veya onların sorumluluğunu da siz alıyorsunuz beğenmediğiniz için, mükemmeliyetçi olduğunuz için. İşte burada gerçekçilik devreden çıkmış oluyor. Benim bahsettiğim gerçekçi mükemmeliyetçilik aslında bu. Her zaman olabilir telkinini kullanmamız gerekiyor. Kendinizi kadere bırakın, akışa bırakın. Elinizden geleni yapmayın kesinlikle demiyorum. Elinizden geleni yapın, gayret gösterin. Hatalarınızdan, pişmanlıklarınızdan rahatsızlık duymayın. Gerçekçi beklentiler edinin. Olabilir diyerek her ihtimali düşünmeyi lütfen ihmal etmeyin. Tamam siz mükemmel olabilirsiniz. Tamam siz her şeyi mükemmel yapıyor ya da seçiyor olabilirsiniz ya da her şeyi mükemmel düşünüyor olabilirsiniz. Fakat insan yanılabilir. Bunu atlıyorsunuz ve dış faktörü atlıyorsunuz. Yani dış dünyaya atlıyorsunuz. Belki eleştiri almak istemiyorsunuz. Belki kontrolü kaybetmek istemiyorsunuz. Belki başkalarının gözünde kötü anılmak istemiyorsunuz. Arkanızdan konuşulsun istemiyorsunuz. Ama gerçekçi bir şekilde baktığınızda sizin değerinizin bununla alakalı olmadığını göreceksiniz. Çünkü siz bir insansınız. Siz de bir hata yapabilirsiniz ve dış faktörler denen bir şey var. Düşüncelerin değişmesi denen bir şey var. Kendini geliştirmek denen bir şey var. Düşüp kalkmalar var. İnsan olmak deniyor işte buna. Yani siz sonuçta insansınız. Yeryüzünde mükemmel bir insan olmayacağı için bu konuda rahat olabilirsiniz. Yani elinizden geleni yaptınız. Tamam, bitti. Olduğu kadar. Bunu da diyebilmek önemli. Ben elimden geleni yaptım ya. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Ben şurada pişman oldum. Bir dahakine bu ihtimalde düşüneceğim. Ben bundan ders çıkardım ya. Bu beni olgunlaştırdı. Bu bana bir şey kattı. Düşüp kalkmadan nasıl emekleyeceğim? Düşüp kalkmadan nasıl yürüyeceğim? Yanlış yapmadan nasıl doğruyu göreceğim ya? Yani ben böyle mi doğdum hayata? O zaman niye bebek olarak doğdum? Niye böyle yetişkin olarak doğmadım? Böyle olgun bir şekilde doğmadım? Niye o zaman bir şeyleri öğreniyorum? Ben doğdum, konuşmayı öğrendim, yürümeyi öğrendim, okumayı öğrendim, yazmayı öğrendim. Öğrendim de öğrendim. Yani benim hayatım zaten öğrenmek üzerine. Her şeyi nasıl mükemmel yapabilirim ben? Yani mükemmeliyetçilik gerçekten çok farklı bir yere konuluyor. Yani şey sanıyoruz biz. Mükemmeliyetçiyim ben. Tamam her şeyi mükemmel yapmalıyım. O zaman doğduğunda niye mükemmel değildin? Doğduğunda o zaman niye konuşarak doğmadın? Niye yürüyerek doğmadın? Niye her şeyi bilerek doğmadın? Öyle değil mi? Yani biz öğreneceğiz ya. Biz öğreneceğiz. Biz bu hayatı öğrenmek için geldik. Biz olgunlaşacağız, yetişeceğiz. Bir şeyler damdan düşer gibi olmayacak hiçbir zaman. Bildiğin kadarıyla mükemmel ol. Bildiklerinle mükemmel ol. Ben şu ana kadar bunları öğrendim. Bunlarla ilgili evet bir mükemmelliğim var. Yani ben bu ihtimalde düşünebiliyorum artık. Çünkü benim bu konuda tecrübem var. Ama bilmediğim şeyler de olabilir. Yeni öğreneceğim şeyler de olabilir. Hiç hesapta olmayan şeyler de olabilir. Arada da şalım kayıyor, yerinde durmuyor. Bakın ben size diyorum. Kimse yaptığınız işi görmese mükemmel olur muydunuz ya? Eş seçiminiz mesela. Aileniz bilmese, çevreniz bilmese nasıl bir eş seçeceğinizi o kadar mükemmeliyetçi olur musunuz? O kadar böyle kusursuz bir aday arar mıydınız? Tabii ki biz mükemmeliyetçiliği kendimiz için yapacağız. Yani bu mükemmeliyetçiliği bırakın, böyle düşünmeyin demek değil. Aslında birçok algımız ve bakış açımız bizi farkında olmadan yoruyor arkadaşlar. Hiçbir şeye esneklik sağlayamadığınızda, hiçbir şeye toleransınız olmadığında, hiçbir şeyi normalleştiremediğinizde veya olabilir diyemediğinizde, her şeyden bir kusursuzluk beklediğinizde bunlar sizi içten içe gerçekten yoruyor. Yani enerjinizi buna tüketiyorsunuz. Enerjinizi buna tükettiğiniz için de başka şeye enerjiniz kalmıyor. Yani bir şeye tahammülünüz kalmıyor belki. Yanınızdaki çocuğunuza tahammülünüz kalmıyor. Trafikteki birine tahammülünüz kalmıyor. Zincirleme yani aslında birbirine bağlı. Siz mükemmeliyetçilikle savaşıyorsunuz. Başka bir yerdeki tahammülünüz azalıyor. Oraya enerji kalmıyor. Enerjinizi tasarruflu kullanacaksınız. Enerjinizi öyle bir konuya kitlemeyeceksiniz. Ucunda ölüm kalım büyük bir mesele yoksa. Ki bence yok. Neden yok? Söyledim. Dünyada tek başınıza kalsanız mükemmeliyetçiliğin önemi kalır mıydı? Hayır. Demek ki gerçekten önemli bir mesele değil. Demek ki olmazsa olmaz bir mesele değil. Demek ki elimden geleni yapacağım, bu yeterli. Demek ki ders çıkaracağım, bu yeterli. Siz hem kendinizin hata yolunu kapatırsanız hem de karşınızdaki kişilerin hata yolunu kapatırsanız zaten mükemmel olma şansınız yok. Çünkü mükemmele gitmenin yolunu kapatıyorsunuz siz. Mükemmel böyle olunur. Hata yapa yapa belki mükemmel olunur. O da zaten mükemmellik değil. Mükemmellik dediğim şey tırnak içinde mükemmellik. Öğrenme yolculuğu, yani sizin ne ders çıkardığınız burada önemli. Siz sürekli mükemmel olmak isterseniz, karşı taraftan da mükemmellik beklerseniz yanlış beklentiye girmiş olursunuz ve bütün işiniz gücünüz bu olmuş olur. Bütün enerjiniz buna gitmiş olur. Nitekim bunu yaşayan insanlar da vardır. Ben de mükemmeliyetçiydim arkadaşlar. Şu anda da mükemmeliyetçiyim. Peki fark ne? Algılama biçimi.
Mükemmeliyetçiliği ben artık tamamen böyle algılıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekçi bir şekilde bakmadıkça mükemmellik gözünüzde büyür. Gözünüzde büyümediği tek yer iş mülakatları olur. Mükemmeliyetçilik derken övüne övüne mükemmeliyetçilik dersiniz belki. Ama sizi rahatsız eder, sizi yorar arka planda. Ama diğer türlü daha kolay mutlu olursunuz. Daha kolay bir şeyleri tolere edersiniz. Kusur odaklı olmazsınız. Güzel şeyleri de görürsünüz ya. İyi olan, iyi yapılan şeyleri de görürsünüz. Yani demem o ki mükemmeliyetçiyseniz rahatsız olmayın bundan arkadaşlar. Bunun tadını çıkarın. Siz de bu şekilde algılamaya çalışın. Mükemmeliyetçi de olun, esnek de olun. Hayatta her ihtimalin her an olabileceğini bilin. Siz yine elinizden geleni yapın ki bu çok güzel bir şey. Sizin gayretinizi simgeler, sizin emek vermenizi simgeler. Mükemmeliyetçilik çok güzel bir şey arkadaşlar. Mükemmeliyetçilik, iyi istemek, doğru bir şey yapma isteği, bunlar çok güzel istekler arkadaşlar. Bunlardan rahatsız olmayın. Bunlar sizi korur. Hata yapma ihtimalinizi azaltır. Günün sonunda hata yaptığınızda da olabilir deyip geçin. Bir dahakine yine gayret gösterin. Umarım aktarabilmişimdir. Katılmadığınız yerler olabilir arkadaşlar. Eleştiriye kesinlikle açık bir insanım. İstediğiniz gibi fikrinizi beyan edebilirsiniz. Bunda hiçbir sakınca yok. Yalnız bazen çok saygısızca yorumlar geliyor. Böyle yorumları engelliyorum. Eklemek istediğiniz şeyler olabilir. Lütfen çekinmeyin. Sormak istediğiniz şeyler olabilir. Lütfen bundan da çekinmeyin. Benim mükemmeliyetçiliğe bakış açım bu yönde. Umarım size de bir şeyler ışık yakmıştır. Umarım sizin de hayatınızı bu bakış açısı kolaylaştırmış olur. Yayını ara ara izleyerek bilgilerinizi taze tutabilirsiniz. Hayatınıza bunu entegre edebilirsiniz. Şimdiden bayramınızı da kutlamış olayım. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, huzurlu, nice mutlu bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, sevgiler.